Kenan Yıldız'a İngiltere'den inanılmaz teklifler var. Hangi takımlar Kenan Yıldız'ı istiyor? Deniz Gül ve Hakan Çalhanoğlu'ndan bayraklı kutlama. Mourinho Real Madrid'e geliyor mu gelmiyor mu? Tüm haberler burada. Arda Güler, Mourinho'nun oyun planında olacak mı? Mourinho Real Madrid'e gelirse istediği futbolcular. Arbeloa'nın Sevilla maçı sonrası açıklamaları. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da 2 tane kupa kazandı bu sezon, onu tebrik ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu bayrağımızı Milano sokaklarında yıldız gibi parlatıyor. Evet, şu bayrağın güzelliğine bakın, o kadar maviliğin arasında çok güzel bir bayrak gerçekten. Burada da yakından bir çekim. Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül Porto'da şampiyon oluyor ve al bayrakla şampiyonluğu kutluyor. Bayrağımızı Avrupa'da oynayıp dalgalandıran tüm futbolcuları tebrik ediyorum dostlar. Şampiyon olanları da olmayanları da. Arda'yı çıkarırsan bu temelde Crystal Palace seviyesinde bir orta saha olur demiş. Evet, Arda'yı buradan çıkardın, Crystal Palace'a döndü. Arda'yı koydun, Real Madrid oldu diyorlar. Real Madrid taraftarları diyor, biz demiyoruz. Evet, Mourinho bir gün önce açıklama yapıyor. Benfica'da kalma ihtimalim %99 diyor. Çünkü Benfica ile bir sözleşmem var ve sözleşmemin yanı sıra henüz görmediğim bir yenileme teklifim var. Ama menajerim bunun mükemmel bir teklif olduğunu söyledi. Real Madrid'den henüz bir şey duymadım diyor ama hepimiz saf değiliz. Ve Jorge Mendes ve başkan ile kulübün yönetimi arasında konuşmalar var diyor. Menajeriyle Başkan Perez konuşuyorlar diyor. Ama tekrardan bugün Fabrizio Romano başta olmak üzere neler oluyor? Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor. Here we go diyor. Onun meşhur sözü Fabrizio Romano'nun. Mourinho ve Real Madrid arasında tüm şartlar sözlü olarak kararlaştırıldı. Tüm belgeleri imzalamak için bekleniliyor. Neyi bekliyorlar? Onu da birazdan açıklayacağım. Başlangıç için 2 yıllık sözleşme planı. Mourinho, Real Madrid Bilbao maçından sonra Madrid'e seyahat edecek. Özel biri geri döndü diyorlar. Special One geri geliyor. Son dakika Mourinho Real Madrid'de Fabrizio Romano. Bugünün anlık haberi dostlar. Neye bağlı demiştik? Açıklanması ya da açıklanmaması. Eğer Enrique Riquelme Real Madrid başkanlığına aday olmazsa Mourinho pazartesi yani 25 Mayıs veya salı 26 Mayıs'ta duyurulabilir arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta pazartesi veya salı Mourinho duyuruluyor dostlar. Bu başkan aday olmazsa, çünkü belki de bu başkan bu hocayı istemeyecek, o yüzden bekletiliyormuş. Mourinho Real Madrid'in bu hafta sonu oynayacağı son lig maçından sonra Madrid'e uçacak. Fabrizio Romano söylüyor, biz söylemiyoruz. Biz hangi haber varsa sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Lütfen bu olayı karıştırmayalım. Arda'nın Mourinho için önemli bir oyuncu olacağından eminim. Onun başka bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Sizce nasıl? Sizce nasıl arkadaşlar? Mourinho Arda Güler'i oynatır mı? Onun oyun planı için önemli bir oyuncu, kritik bir oyuncu olabilir mi Arda Güler? Dostlar, videolarımıza çok güzel like atıyorsunuz. Bu videoda gerçekten 1000 like atarsanız benim yüzümde bir gülümseme oluşturursunuz. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız belki de 10.000 abone oluruz. Şimdiden çok teşekkürler. Mourinho, Marcus Rashford'u Manchester United forveti için Barcelona'nın kalıcı anlaşmada tereddüt etmesiyle Real Madrid'e şok bir transferle getirmeyi düşünüyor. Mourinho daha önce United'da Rashford ile çalışmış ve aralarında iyi bir ilişki vardı. Kaynakta burada belirtiliyor dostlar. Kenan Yıldız haberleri tamamen asılsız olmuş oluyor. Rashford gelirse Kenan'ı da almazlar. Aynı bölgede Vini, Rashford, Kenan olmaz. Mbappe maçın sonunda tamamen öfkelenmiş ve çıldırmış. Son düdükten sonra hiç memnun değil. Kavganın genel bir kavgaya dönüşmesini önlemek için onu tutmak gerekti. Tatmin olmadığında bunu saklamaz arkadaşlar. Carreiras'la inanılmaz bir tartışma yaşamış bir maçta. İttiriyor bayağı onu arkadaşlar, şöyle bayağı abi ya. Abi inanılmaz bir adam. Ben bunları falan nasıl kaçırdık? Biz bunları nasıl kaçırdık arkadaşlar? Bu adam bununla tartıştıktan sonra bu adam mesela kadroya giremedi ya. Evet, Carreras kadroda yok. Garip. Son dakika. Garnacho'nun Real Madrid transferi çok ileri. Sadece resmi adımlar kaldı. Tik tak diyorlar. Yani Mastantuono gibi bir şey bu da arkadaşlar. Buna ne gerek var? Yani bunu mu alacaksınız gerçekten? Chelsea'de istenmeyen adamı mı alacaksınız? Ya başarılı olmak istiyorsanız Real Madrid, yani ben bu Real Madrid'i tanımıyorum arkadaşlar. Bu Real Madrid'i kabul etmiyorum. Real Madrid Arda Güler için Suudi Arabistan'dan gelen 80 milyon euroluk teklifi reddetti. Ya 80 milyon ne? 1. Arabistan ne? 2. Hadi kardeşim, hadi başka kapıya, hadi yaşlı futbolculara, Lewandowski falan boşa çıktı, hadi git onları al, hadi koş. Kenan Yıldız'dan açıklama var. Almanya yerine Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum. Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem. Canım kardeşim. Endrick Real Madrid'e iniş yaptı arkadaşlar. Brezilyalı Lyon'daki kiralık görevinden sonra Valdebebas'ta antrenman yapacak. Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosuna yer almak için yarınki listeyi bekliyor. Evet arkadaşlar, liste bugün açıklanıyor. Neymar alınacak mı? Joao Pedro mu alınacak? Hangisi alınacak? Bakacağız. Endrick de olacak mı?
Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa bir sonraki maç bazı oyuncular için veda maçı olacak dedi. Bu oyuncular kimler arkadaşlar? Camavinga, Gonzalo Garcia, Lunin, Ceballos, Fran Garcia, Raul Asensio, Mastantuono, Alaba ve Carvajal son maçlarına çıkıyorlar dostlar. Arkadaşlar yaz dönemi için transfer haberleri, dünya genelinden transfer haberleri videoları serisi yapmayı düşünüyorum. Destek olup izler misiniz sizlere sorayım dedim. Yorumlar kısmına yazın. Kimler istiyorsa arkadaşlar transfer videolarını senden dinlemek istiyoruz. Çok keyifli olur derseniz yorumlar kısmında belirtin. Ben de ona göre o videoları çekeyim. Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk büyük görevi kadronun mevcut liderliği etrafındaki ciddi belirsizlik nedeniyle sahada bozulmuş kaptanlık hiyerarşisini düzeltmek olacak. Fede Valverde ve Vinicius kol bandı için sıradaki isimler olsa da Valverde'nin imajı iç anlaşmazlıklardan zarar gördü. Vinicius, Bernabéu seyircisiyle mücadele etmeye devam ediyor. Courtois, Mourinho'nun kaleci kaptanlara yönelik tarihsel hoşnutsuzluğuyla karşı karşıya. Yani Courtois'u da kaptan yapmayacaklar. Arda'yı yapın ya kaptan. Arda kaptan olsun. Raul Asensio devam etmek istemiyor. Bu yaz Real Madrid'den çıkmak istediğini, ayrılmak istediğini belirtti. Evet, o da gidiyor herhalde. Mourinho'nun Real Madrid yönetiminden isteyeceği ilk transfer Rodri olacak. Football Insider kaynak. Abi yemin ediyorum anlık olarak şu anki performans olarak Hakan Çalhanoğlu Rodri'den 3-4 gömlek üsttedir. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Bunu alacağına Hakan al. Zaten yaşları aynıdır. Ancelotti 2026 Dünya Kupası kadrosunu bugün açıklıyor. Bakalım kimler olacak? Milli takımımızın da kadrosunu bekliyoruz. Barcelona Alvarez'in transferi için şu an neredeyse imkansız görünüyor. Atletico Madrid ancak tarihi bir teklifle gelirse ilgilenir ve Barcelona böyle bir operasyona girmek istemiyor. Kenan Yıldız'ı da alamaz o zaman bunlar ya. En azından bunlar alsın diyordum. Bunlarda da para yok. Jorge Valdano, Mbappe hakkında Madrid'in birkaç sorunu var. Bu sorunların sonuncusu Mbappe diyor. Mbappe bir sorun değil, o bir çözüm. Ve özellikle gol atma çözümü. Ki futbolda bulunması en zor şey diyor. O zaman sorunu Vinicius gibi o tarz isimlerde görüyorlar herhalde. Ama en büyük sorun Mbappe'dir diyorum ben de. Mallorca küme düştü. Vedat Muriç'e bir takım öner bakalım. Hangi takıma gitmeli Vedat Muriç? Barcelona'ya olabilir mesela. Gol krallığında ikinci oldu bu sezon. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'te Kenan Karaman sezonun en iyi oyuncusu seçiliyor ikincilikte. Ve son dakika haberi Schalke kaptanı Kenan Karaman 32 yaşında 2026 Dünya Kupası için Türkiye'nin geniş kadrosunda. Kenan söylüyor, milli takımla temas halindeyim, geniş kadroda olduğum söylendi diyor. İkincilik oyuncusu bilemiyorum arkadaşlar, yorumları sizlere bırakayım. Griezmann veda maçında Fernando Torres ile Torres'in efsane sevincini yapıyor. Torres de yanında arkadaşlar, o da son maçına çıktı. Juventus bitime bir hafta kala Şampiyonlar Ligi potasının dışına geriledi. Matteo Moretto, Bernardo Silva'nın Juventus'a transfer için Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alması çok önemli demiş. Kenan'ı da kaybedebilirsiniz çünkü haberler var. Kenan Yıldız, Fiorentina mağlubiyetinden sonra ağladı, galibiyet yazmışlar buraya, 2-0 yenildiler. Milli oyuncumuz Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalini imkansız görüyor. Kenan Yıldız Liverpool'la ilgili bir açıklama yapıyor. İngiltere'deki favori kulübü hakkında. Liverpool her zaman hayran olduğum ve en büyük İngiliz kulübü oldu diyor. İngiltere'de saygı duyduğum birçok kulüp var ama Liverpool büyürken izlemeyi en sevdiğim takımdı. Bunun büyük bir nedeni Steven Gerrard'tı. Oynadığı tutku, liderlik, kulübü büyük anlarda sırtına aldığı yol. Ona hayran olmamak imkansızdı, kesinlikle öyle. Daha gençken, çocukken sadece Gerrard'ı izlemek için Liverpool maçlarını izlerdim. O televizyon ekranından bile Anfield'ı özel hissettirirdi diyor. Atmosfer, tarih, taraftar, kulübün her şeyi bana farklı gelirdi. Dürüst olmak gerekirse bir gün Anfield'da oynamak her genç oyuncunun hayalini kurduğu bir şey, çünkü kulübün ne kadar devasa olduğunu hissedebiliyorsun diyor. Bugün bile Anfield'daki Liverpool gecelerini izlediğimde kulübün etrafındaki o enerjiyi ve duyguyu hala hissedebiliyorsun. Futbolu severek büyüyen birisi için aklınızda sonsuza dek kalan kulüplerden birisi, kesinlikle öyle. Kenan Liverpool'a yakışır mı, ne dersiniz? Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalması muhtemelken Kenan Yıldız'ın transfer piyasasına çıkma ihtimali büyük ölçüde artıyor. Evet, Arsenal tarafı Kenan Yıldız'ı da istiyor. Şöyle bakalım. Arsenal sezon sonunda Juventus'tan 21 yaşındaki Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor. Arsenal Yıldız'ın temsilcileriyle ilk olarak Aralık ayında görüşmüş ve Juventus'un Türk kanat oyuncusunu satma niyetinde olmadığı bilgisini almıştı. Kenan Yıldız o zamandan beri 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Bu da olası bir transferin son derece pahalı olacağı anlamına geliyor. Mikel Arteta kanat oyuncusuna büyük bir hayranlık duyuyor ve Kenan Yıldız Arsenal'ın sol kanat hedefleri listesinde yer almaya devam ediyor. İtalya'daki durumu değişirse Manchester United, Paris Saint-Germain ve Liverpool'un da harekete geçmesi bekleniliyor. Paris Saint-Germain olmaz, orada Kvara var, Doué var, zor gözüküyor.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi futbolundan mahrum kalması muhtemel olduğu için Kenan Yıldız transfer edilebilir olma ihtimali büyük ölçüde artıyor demiştik. Ondan iyisi zor bulunur. Ben Barkalo'ya her gün her zaman tercih ederim. Bizim için mükemmel olurdu diyor. Paris Saint-Germain taraftarı diyor. Barkalo'dan daha iyi diyor Kenan Yıldız için. Gelecek sezon ciddi bir yeniden yapılanma bekliyorum Chelsea taraftarları. Bu takımı tekrar zirveye taşımak için Kenan Yıldız, Tchouaméni, Bastoni ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız var diyor. Chelsea taraftarları Kenan'ı istiyor. Alonso ilk taleplerini net bir şekilde ortaya koyup iyi bir top oynayan stoper, derin bir oyun kurucu orta saha ve her iki kanatta da oynayabilen Kvaratskhelia benzeri profilde bir merkez 10 kanat oyuncusu. Chelsea, Morgan Rodgers ve Kenan Yıldız'ı takdir ediyor. Ancak Yıldız 2030'a kadar sözleşmesi var. Bu yüzden bir anlaşma için zor olur. Tüm hedefler kiminle ilerleneceğine karar vermeden önce Alonso ile gözden geçirilecek 3-4 transfer bekleniliyor ve A takımdan da ayrılıklar öngörülüyor Chelsea için. Bu sadece Alonso yönetiminde 2 transferle, ancak birkaç tecrübeli ve liderli vasıflı oyuncu daha eklerdim ama başlangıç için gerekli değil. Kenan Yıldız'ı da eklemek isterdim ama Avrupa olmadan onu alabileceğimizi zannetmiyorum. Chelsea'de Avrupa kupalarına gidemiyor. Kenan Yıldız'ı da bu kadroda görmek istiyor Chelsea. Alonso ilk taleplerini netleştirdi. Ayağı iyi bir stoper, derin bir orta saha oyuncusu, iki kanatta da oynayabilen Luis Diaz benzeri profilde bir hibrit 10 kanat oyuncusu. Evet, Sevilla maçının oyuncusu Vinicius Junior seçiliyor arkadaşlar. Çok kötü bir futbol izledik. Onun da canlı yayını kartlara koymuşumdur. Maçın canlı yayın videosu orada arkadaşlar. Maç sonu açıklamaları orada yapmıştık. Ve video için, sizler için arkadaşlar, Arbeloa'nın garip açıklamalarını yine sizler için derliyoruz. Muhabir bugün sık sık oturuyordunuz. La Liga'nın kaybedilmesi yüzünden mi oturdunuz diyor koltukta diyor. Arbeloa hayır. Sevilla stadyumundaki yedek kulübesi çok rahattı. İşin özü, bence takım her zaman zorlu bir stadyumda ve büyük bir takıma karşı ciddi bir maç çıkardı. Çocuklar ne yapmaları gerektiğini çok net bir şekilde görüyordu ve bence maçı her zaman kontrol ettik. Bu yüzden 3 puandan memnunum diyor. Leş gibi bir futbol ve memnunum diyor. Bazı oyuncular önümüzdeki hafta Bernabeu'da veda maçına çıkacak diyor. Arbeloa açıklıyor. İspanyol oyuncularımız yüksek seviyede bir maç oynadı. Onların hepsiyle mutluyum diyor. Vinicius Junior rahatsızlıklar yaşıyor ve Tchouaméni bir darbeden sonra %100 hazır değil diyor. Mbappe bugün harika bir iş çıkardı. Gol atamamak için şanssızdı. Umarım önümüzdeki hafta şansı döner diyor. Mbappe de çok kötü bir futbol oynadı arkadaşlar. Ben doğrusunu söyleyeyim. Vinicius biraz rahatsızlık hissederek ayrıldı, oyundan çıktı. Tchouaméni de öyle. Harrison'da bir darbe aldı. Gelecek hafta kimin oynayacağına, kimin hazır olduğunu göreceğiz diyor. Ciddi bir sakatlık yok dedi. Hem Vinicius hem de Mbappe ile memnunum. Bunlar herkes için 4 zor ay oldu. İkisine de sahip olduğumuz için şanslıyız diyor. Bazı oyuncular rahatsızlıklar yaşadı. Son maç için kimin hazır olduğunu göreceğiz diyor. Real Madrid, Mbappe ve Vinicius Junior'a sahip olduğu için şanslı. Dünyadaki her takım onları istiyor diyor. Kim istiyor abi mesela? Söyle. Vinicius Junior'un menajeri tüm takımları gezdi. Kimse istemiyor onu. Mbappe ve Vini arasında en çok kiminle memnunum? Oyuncularımın hepsinden memnunum. İkisi de karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen ellerinden gelenin fazlasını yaptılar diyor. İşi iyi yaptık ve 3 puan aldık. İşi çok kötü yaptınız, yanlışlıkla 3 puan aldınız. Ciddi bir maç oynadık. Adamlar ne yapmamız gerektiğini biliyordu. 3 puan için mutluyuz diyor. Evet dostlar, haberler bu kadardı. Real Madrid'de yine kaoslar devam ediyor. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızın hepsini kullanmayı unutmayın. Bugün pazartesi günü yenilendi. 10.000 abone olmak istiyoruz. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Yanlarda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın dostlar.